Kanalımıza hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Bugün Eren'in Almanya yolculuğundan bahsedeceğiz. Küçük yaşlarda Almanya'da okumaya karar verip nasıl bir serüvenin içerisinde var olduğunu anlatacağız. İsterseniz hemen başlayıp sorularımızı yanıtlayalım. Eminim merak ettiğiniz, sizin dikkatinizi çeken şeyler vardır. Öncelikle Eren'cim bir seni tanıyalım. Nerelisin, nerede okudun? Serüven nasıl başladı? Tamam. Ben kime doğru bakacağım? İstediğin yere bak, havaya da bakabilirsin. Eren Kurter. Münih Teknik Üniversitesi'nde moleküler biyoteknoloji okuyorum. Lisans eğitimi alıyorum. Bursalıyım. İstanbul Alman Lisesi'nden mezun oldum 2023 yılında. Sonra Münih'e okumaya geldim. Şimdi 2. senem. Bursalısın. Yani hemşeri sayılırız. Tam Evet. Bursalı olmasak da. Bursa'da büyümüşüz. Aynen. Biz de Bursa'da kolejlerde öğretmenlik yaptık biliyorsunuz. Sen de bir kolej çıkışlısın değil mi? Aynen, ben de Hangi Bursa'da. kolejden çıkışlısın? Söyleyeyim mi? Tabii. Reklam olmasın. Yok olmaz söyle sen. Öncü Gömeriz Koleji'nde biraz. okumuştum. Öncü okullarında okumuştum. Daha sonra 2. sınıfta işte LGS sınavından sonra Alman Lisesi'ni kazanınca Alman Lisesi'ne geçtim. Peki bu çok önemli bir şey bence. Bursa'da şimdi bizim de ortaokul öğrencilerimiz vardı. Ben çok istememe rağmen, bazı çocuklarda o potansiyeli görmeme rağmen nedense tercih etmediler. İstanbul'dan korktukları için olabilir, başka nedenler olabilir ama Alman lisesine gitme kararını bir kolej mezunu olarak nasıl verdi? Çünkü kolejler öğrenciyi elinde tutmak ister. Bir nevi Evet. müşteri olarak görüyorlar şimdi gerçekçi bakacak olursak. Evet, Ki Öncü doğru. Koleji de Bursa'da iyi okullardan biri. İlk üçün arasında yer alır yani özeller arasında. Biri de bizim çalıştırmış olduğumuz kurumdu. Ya şöyle, benim küçüklüğümden beri yurt dışında okuma hayalim vardı. Ona göre çalıştım 8. sınıftayken. Hep vardı yani kafamda, bir Avrupa'ya gideyim, orada okuyayım, farklı yerler göreyim. Ki ilk Ya tercihin Alman lisesi miydi? Yok, değildi. Saint Joseph'ti benim ilk tercihim. Ben Fransızca biliyordum çünkü ortaokulda öğrenmiştim. Hı. Ama daha sonraki tercih dönemlerinde işte Alman lisesi daha yüksek puanlıydı. Yer açılınca dedim oraya kayıt yaptırayım bari. Ama Alman lisesi Fransız lisesinden daha avantajlı. ya biraz öyle tabii, abitur imkanı olduğu için Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de ya da diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerde okumak daha kolay oluyor. Ya benim asıl isteğim aslında Galatasaray Lisesi'ne gitmekti. O olmamıştı. Galatasaray puanı Puandan sizin dolayı döneminizde daha yüksek miydi? bayağı yüksekti. İyi ki de Alman Lisesi'nden yana tercih yapmışım. İyi ki Bursa'da kalmamışım diye her zaman düşünüyorum. Evet. Yani gitmek isteyen varsa kesinlikle bence İstanbul'daki yabancı lisenin hangisi olursa olsun. Fransız lisesi, İtalyan lisesi, Alman lisesi, işte artık ne var başka da Kabataş, Kabataş, İstanbul bunlar. Cağaloğlu, Evet, Cağaloğlu. Vefa, hani köklü okullara bence gidilmesi lazım. Bu konuda Anadolu Liseleri. kolejlerinde, devlet okullarında zaten çok karışılmıyordur kimin ne yapacağına. Aynen. Kolejlerde çok anlatılmıyor. Kendinizi köreltmeyin diyorsun Kendinizi yani. köreltmeyin gerçekten. Ne kattı peki sana Alman lisesi? Alman lisesi Yani 3 tane şey saysan Alman lisesinin hayatında değiştirdiği dönüm noktaları olarak böyle 3 madde olsa oralara nereleri koyarsın? şöyle, bir kere Alman lisesi bir vize gibi bir şey aslında. Avrupa vizesi gibi bir okul. Abitur diploması bir vize gibi bir şey. Çünkü abitur diplomasını aldıktan sonra konsolosluğa hemen 2-3 gün sonra gittik. Okul ayarlıyor zaten. 2 güne de vize geldi. Okulunuz mu ayarlıyor bu Tabii görüşmesini? Çok vize güzelmiş. görüşmesi için toplu randevu ayarlıyor okul. Yani şu an ben bir sürü insan tanıyorum. YKS ile gelenler de var Almanya'ya. Evet. Kasım ayında falan geldiler çocuklar okumaya. Yani biz Ekim başında gittik. Onlar anca vize alıp anca gelmişler. O konuda vize gibi. Avrupa'ya, yeni bir geleceğe bir vize gibi. Geleceğin Arkadaşlar. müzesini almak gibi Geleceğin aslında. vizesi. İkinci Evet. olarak kültürel olarak çok şey kattığına ben inanıyorum. Hümanizmin ne olduğunu aslında bize öğretti. Yani din kültürü dersi olsun, işte diğer kültür dersleri, tarih dersi, coğrafya. Oralardan ne kaptıysak kaptık aslında. Diğer Almanca anlatılan derslerden ziyade kültür derslerinden çok şey kaptığımızı ben düşünüyorum. Mesela Üçüncü olarak ne söyleyelim? Güzel arkadaşlıklar. üçüncü de arkadaşlıklar. Güzel kalıcı Daha önce- arkadaşlıklar. Evet. Şimdi kolejden ben bir kişiyle falan maksimum görüşüyorum ama liseden görüştüğüm onlarca insan var hala devam ettiğimiz. Bir de şey söylemişti seninle konuşurken. Kolejdeki dünyanın yapay olup gerçek dünyayla İstanbul'da Alman Lisesi'nde tanıştığını. Şimdi Anadolu'nun bir tarafından geliyoruz ama tabii o kolej havası, etrafındaki yerleşim yerleri falan hep böyle bir kapalı kutu. Gerçek
hayatla çok Daha temas süslü püslü edemediğimiz, diyebilir miyiz? daha süslü, daha tiki ortamlar çok hoşuma giden şeyler değildi benim. Şimdi Alman Lisesi direkt İstiklal Caddesi'nin ortasında. Sizi hayatın göbeğine atıyorlar zaten. Evet evet. Yani İstiklal Caddesi, yani şey bile yeter. Her an böyle bir bomba patlayacak mı, ne olacak, biri bıçaklayacak mı? Onun korkusu, onun tecrübesi o bile yeterli bir şey aslında. Yani İstanbul'u görmek lazım. Orada yaşamak lazım. Ben size kayıt olayım biraz anlatayım istersen. Şimdi şöyle oldu. Bilen bilir zaten bu işleri. LGS bir açıklanır. Sonra okullar puanlarını açıklar işte. Bizim zamanımızda Alman Lisesi 450 ile açtı. Benim de 446 mı ne öyle bir şeydi puanım. Saint Joseph'e kayıt yaptırdım önce. Fransızca biliyorum. İşte Kadıköy falan güzel olur diye düşündüm. Sonra bir sonraki gün falan yerler açıklandı. Sonuçta başvuran herkes oraya kayıt yaptırmıyor. Sonraki tercih döneminde bir baktım 440'a düşmüş. Gidelim dedik yedeklerden. Kayıt yaptıralım dedik yani puan. Ama şöyle oldu o gece. İşte ailecek beraberiz. Bir karar vermemiz lazım. Nereye kayıt yaptıralım. Bir de Üsküdar Son gece. Amerikan'ı da. Evet Üsküdar Amerikan'ı da düşünüyordum. O da sonuçta iyi bir okul diye biliyoruz, duyuyoruz. İkisinden biri ama bir türlü karar veremiyorum. Ne yapsam. Ortaokulda hocalarımla konuştum. İşte bana Alman Lisesi'nde okuyan birini buldular bir şekilde konuşturdular. Sordum sorularımı vesaire. İnternetten baktım. Böyle Ekşi Sözlük'ten falan bakıyorum yani artık hangisi daha uygun olur diye. Babam bana sordu. Eren dedi. Sabah kalkacağız dedi. Üsküdar'a mı gidelim dedi. Şişhane'ye mi gidelim dedi. Düşündüm böyle 2-3 sene. Şişhane dedim. Oradan sonra Alman Lisesi yani. yolculuğu Alman başladı. Lisesi yolculuğumuz başladı. Bursa'daki eğitiminden bahsetsen. İlk olarak Eminönü'nde okudun galiba. Sonra Evet, önceye ilkokulu geçtin orada değil mi? okudum. Sonra önce de ortaokula devam ettim. Fransızcan nasıl gelişti peki bu süreçte? Özel derslerle mi? Yok özel ders değil. Okulda alıyorduk Fransızca. İyi veriyordu o zaman. Yani yetersiz yine. Yani şimdi haftada 2 saat Fransızca ya da Almanca dersi hiçbir şey olmadı. Biz hazırlıkta haftada 20 saat Almanca dersi alıyorduk Tabii, yani tabii ki. bir sene boyunca. Evet. Ve o bile yani hazırlık Yeterli bittiği olmuyor. zaman B1 civarındaydık biz. O bile yeterli olmuyordu. İşte ayrı bazı hocalar bana bazen yardımcı oluyordu. Ortaokulda Fransızca ekstra öyle ders falan veriyorlardı. Etüt saatlerinde ekstra izin alıp yapıyorduk. Vicdanen. Evet evet yani bu Tamamen hocanın parlak tercihi, çocuklar evet. var işte bazı Evet, hocalar yardımcı var. Şimdi oluyorlar. isimlerini de hatırlamıyorum tam. Allah razı olsun o zamanlar ilgilenmişlerdi bizde yani. 3-4 öğrenci öyle ekstra arada Fransızca öğretiyorlardı. Ama yine A1 bile değildim belki. Evet. Büyük ihtimalle öylesindir zaten. Evet. Çok doğru bir tercih olmuş bence Alman Lisesi'ni Evet seçmen. ya Alman Lisesi Saint Joseph yerine özel yani. bir Evet, lisedir. evet. Özel derken gerçekten Evet. Önemli önemli. liselerden biri olduğunu ben de düşünüyorum. Ya bana kalırsa Türkiye'deki en iyi bir veya ikinci lisedir. Evet. Evet. Olumlu Tabii şu an kısımları da ücretleri var. çok yüksek. Tabii öyle bir Ücretleri çok handikap var ama yükseldi. umarım belki burslarla destek bulabilir. Çok Evet, başarılı evet. öğrenciler olabilir ve gitmeyi düşünüyorsanız bence yorumda yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa Tabii. bize ulaştırabilirsiniz. Alman Lisesi'ne gitmek, Bursa'da kalmamak açıkçası benim hayatımda verdiğim en doğru karardı diyebilirim. Evet. Daha önce Doruk'la konuşmuştuk. Kuzenim de. Kendisi arkadaş şu anda. Doruk'la arkadaşlar. Alman Ona Lisesi'nden selam olsun arkadaşlar. buradan. Selam olsun Doruk'a. Geliyor selam ver. Evet. Hoş geldin Doruk. Şu an aramızda bıyıklı Doruk var. Bıyıksız Doruk'u görmek isteyenler bir sonraki videoyu izleyebilirler. Doruk da yazılım okuyor Münih'te. Sen de Münih'tesin ama senin üniversitenle Doruk'unki farklı. Doruk şey demişti Alman Lisesi ile ilgili. Çok fen ağırlıklı bir lise. Yani fenden hoşlanmayanlar tercih etmesin demişti. Sen de tam tersi kültür derslerine çok önem verildiğini ve kültür derslerinin sende Evet. büyük katkısı olduğunu söyledin. Ben o konuda katılmıyorum işte Doruk'a. Evet. Fikir Yani ayrılıklarınız neden oluştuğunu da böyle anlayabiliriz. yani bir Türk lisesinde de aynı miktarda bence fen dersi. Eğer TS işte Türkçe sosyal falan seçmiyorsan, MF seçiyorsan yine Aynı ağırlık. aynı şeyler var yani sonuçta ama kültür derslerine verilen önem bence Alman lisesinde yüksek. Peki bir olduğunu şey düşünüyorum. soracağım. Derslere önem olarak evet. Peki ahlak kısmında ahlakı da öğretiyorlar mı?
Çünkü Ahlak, kolejlerde öğretmeye çalıştığın ahlak bir şekilde bozuluyor. Evde biz bozuluyor, Kant'ın dışarıda ahlakını bozuluyor. falan öğreniyoruz yani. Immanuel Kant'ın ahlakından başlayıp Ahlaklı çocuklar mı İslam'daki çıkıyor? ahlak çocuklar çıkıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ailem falan da bir gitmeden önce Hı oraya hı. okumaya gitmeden önce bir korkuyordu. Hani işte İstanbul falan, Evet, İstiklal problem olur, Beyoğlu. aynen. İşte ortamlarıyla falan meşhur bir yer sonuçta. Sonuç olarak hepimiz güzel, sağlıklı bir şekilde atlattık, öyle söyleyeyim. Peki Bursa'da yaşıyor ailen, sen İstanbul'dasın. Alman lisesi size bir yurt sağlıyor mu yoksa Burs sağlamıyor nerede ama kaldın? ben özel bir yurtta kalmıştım. Okulun desteği var mı bu özel yurtta kalmana? Maddi olarak Maddi yok ama işte burs yardımı Hmm. vesaire öyle şeyleri oluyor tabii Katkıda okulun. bulunuyor. Katkıda bulunuyorlar aynen. Aynı zamanda okul temsilcisi miydin? Evet, öğrenci birliği Evet. Evet. başkanlığı yaptım bir Arkadaşlar sene. arasında başkan diye anılan bir Lakap arkadaş olarak. kendisi. Evet. Peki gelelim bölümüne. Bölümünü seçmeye nasıl karar verdin? Hep bu bölümü mü istiyordun? Bölümünün tam adını bir kez daha dile getir istersen. Moleküler biyoteknoloji Hı bölümünün hı. adı. Günümüzün de cazip bölümlerinden biri Evet, olabilir yani yani. moleküler biyoloji ve genetik olarak Türkiye'de daha çok Hı hı. geçiyor. Ama ders daha farklı dersler, biraz da endüstriyel Hı kısmı hı. da var bu işin. Bir ara çok siyasetçi olmak istiyordum. Siyasal bilimler okumayı düşünüyordum bir ara. Bizim okulda şey yok, işte bir sayısal sözel seçmiyorduk Alman lisesinde. Evet. O yüzden abitürü aldığın zaman bir takım işte tıp falan, işte hukuk, psikoloji, onlar hariç onların özel Hı hı. sınavları oluyor. Onların dışında istediğiniz bölüme kayıt yapabiliyorsunuz Almanya'da Hı rahat hı. bir şekilde. O yüzden insan kafası da çok karışık. İşte ne okusam, şunu mu bunu mu okusam. Hı Çünkü hı. çok fazla ilgi alanı olunca insanın. Evet. O zamanlar Seçim öyle yapmak düşündüm. zorundasın. Bir bilim çok ilgimi çekiyordu. Hı Fen hı. bilimleri. İşte bu pandemi de çok etkiledi beni o zamanlar. İşte aşılar, Hı ilaçlar, hı. onların bulunması, pazarlanması Evet. çok ilgimi çekmişti. O zamanlardan bir ilgim oluşmuştu. İşte karar aşamasındaydım. Birkaç farklı e, yol vardı önümde. Onu tercih ettim. Hı Gayet hı. de memnunum şu an. Yani buna kendin karar verdin. Tabii tabii. Dışarıdan hiç fikir almadan ya da bu mesleği yapmış birileriyle konuşmadan. Ne Ben bu Uğur yola girdin? Şahin'le falan da konuştum. Hı hı. Bir ara İstanbul'da denk gelmiştik. Konuştum aslında, insanlarla konuştum. Bu bölümde okuyan üst Hı dönemlerimle hı. konuştum. Olumlu şeyler duydum. Hep ben de o yüzden öyle bir tercih Hı hı. yaptım. Peki bölümünden bahsedecek olsak, bölümün zorlukları neler? Hayal ettiğinle bulduğun aynı şey oldu mu? Umduğunu buldun Ya mu? şöyle, başta biraz yine tereddüt ettiğim zamanlar oldu. İşte ya nereden geldik Hı buraya, hı. işte ne güzel Türkiye'de okurduk. Yok, Türkiye'de okumayı çok düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim Hı de. hı. İlk geldiğim bizim bölüm biraz şeydir. Fizik, kimya, biyoloji temellerini başta ilk dönem öğretirler. En başta matematik, Hı fizik, hı. kimya, fizik bile var yani. Biyoloji, miyoloji de Evet. var tabii. Ama önce fizik, kimya ve matematik üzerine, biraz mühendislik bölümüdür Hı hı. aslında. Çoğu yerde mühendislik olarak bakılan bir bölüm. Genetik Zaten mühendisliği mühendislik yok gibi. mu sonunda bölümün? Biyoteknoloji, biyoteknoloji, moleküler biyoteknoloji diye Hı, geçiyor. bu kadar. Yani bazı temellerin üstüne Grundlage, ya da daha temel şeylerin üstüne daha sonra seçmelilerle Hı giden bir hı. bölüm. Böyle başlarda biraz sıkılmıştım ben açıkçası. Çünkü burada öğrendiklerimizi bir daha öğrettiler. İşte Tabii. fizik, kimya, biyoloji, matematik. O zamanlar ya yine abitur şeylerini öğreniyoruz falan diye düşündüğüm bir dönem oldu. Sonra daha açılıyor tabii dersler. Hı hı. Daha Şimdi daha keyifli bir hale almaya daha başladı. daha keyifli, daha ilgimi çeken konuların Hı olduğu bir hı. hal aldı. İçeriği daha sonra işte praktikum denen işte laboratuvar çalışmalarına başladık. İşte fizik, biyokimya, protein kimyası vesaire, daha işte daha sonra genetik praktikum olacak, mikrobiyoloji, organik kimya. Hı hı. Daha ilgimi çeken alanlara doğru bir gidişat var. O Hı hı. yüzden şu an memnunum Memnunsun. Peki hayatımdan. derslerin nasıl? Yani kredi notların ne durumda? Başarılı Kredi mısın? olarak ortalama bir öğrenciyim Hı hı. ama kredi konusunda gayet çok da kredi topladım Hı yani. hı. Kredi kontrolü oluyor okulda. Evet. Kaç kredi bu arada bölümünüz? 180. Hı hı. Her dönem yaklaşık 30, 31, 29 kredi civarı değişiyor. Hı En hı. sonunda 180 kredi oluyor. Arada bir Minimum e, vermeniz gereken kredi miktarı? direkt 180 ya. Yani yok, mesela sömestrlık şu kadar kredi, yani yıllık Ha, şu kadar kredi verebilir bir öğrenci oturum izni için. Böyle bir yasak öyle. var mı oturum izninizde Oturum izni bilmiyorum. için değil de
Avusturya'da var çünkü. 16 krediyi doldurmazsan çıkarmıyor oturum Galiba izni. şey oluyor. 3. sömestrden itibaren her sömestr bakılıyor. Hı hı. 3. sömestre kadar, 3. sömestr sonuna kadar sanırım 60 kredi toplamış olmak gerekiyor. Tamam. Daha sonra 60, 90, 120 falan diye o gidiyor. İlerliyor. 180'e kadar gidiyor. Bakılıyor yani. Anladım. Şöyle minimum 6 sömestr, maksimum 8 sömestrde okul bitirmemiz gerekiyor. Anladım. 8 ya da 9 sömestr olması lazım. Hı hı. Yani tabii bu Münih Tekniğe özel bir şey. Ahın'da ben 10 sene okuyanı da duydum. Tabii ki tabii ki. Münih Teknik evet Yani zor olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. yani LMU'da ya Evet. da farklı okullarda farklıdır. Hı hı. Bizde sistem böyle. Bu biraz stres faktörü oluyor tabii. Tabii İşte ki. kredi toplayacağım, stres olabiliyor. Hı İşte hı. sonuçta burada yabancıyız hepimiz. Aynen öyle. Oturum Zaten kartımızı iptal evet. ederler, bir şey olur. Onun Evet. korkusu da ayrı. Evet. Hem de başarılı olma, gelecek adına da çalışıp toplamak, Ama puanları kimi getirmek. insanlar da çok rahat oturum izni alıp hayatlarını sürdürüyorlar. Ya Öğrenciler işte bu kadar zorluk keşke çekip kaçak gelseymişiz diyorum dedirtiyorlar bazen. sonra Yani maalesef. biz öğrenciyiz sonuçta, buraya ilim irfan yapmak için geldik Evet. ama mülteciler, Daha ön planda. sığınanlar daha el üstüne tutulduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Üzülerek biz de maalesef öyle olduğunu Evet. düşünmek istemesek de düşünüyoruz yani. Bu kadar zorlayınca öyle düşünüyor evet insan. Üzücü bir şey maalesef. Mütehineyi sövebilirim biraz da. Hani olmuş Sövme tarafları. çocukları korkutma. Münih Teknik'te şu an senin bölümünde okuyan tek Alman liseli Türk sen misin? Yoksa Değilim. kaç kişisiniz? Ya da ortalamaya vursan biliyor musun kaç kişi okuyor? Bizim bölümde 5 tane Alman liseli var. Şu anki sınıfında mı yoksa genel bütün bölümü mü kapsıyor bu? Ha, benim dönemimi ben Hı hı, kapsıyorum tabii. Üst dönemlerde de var. Her sene o bizim Bir bölüme gelen 5-6 oluyor. kişi geliyor. Çünkü ilgi oluyor. Çünkü Almanya'da biyoteknoloji, işte aşılar, BioNTech vesaire, Tabii. Pfizer, pandemiden sonra o dönemlerden itibaren bayağı bir ilgi olduğu için Bir de çağımız artarak hastalık çağı olunca hastalık çağı, pandemi çağı, evet. pandemiler insanlığın varoluşundan beri olan bir şey. Evet. O yüzden ilgi var. Hı hı. Türk de çok var ha. Yani kaç kişi? 10-15 Türk varızdır bizim Hı hı. dönemde. Hepiniz Alman liseli olmasanız da varsınız. Değiliz. Hı hı. İstanbul Erkek'ten gelen var, Cağaloğlu'ndan var, YKS ile gelenler var, işte Türk Alman'dan gelenler var. Bayağı kalabalık aslında Bayağı evet. kalabalık. Ama Evet. tabii başka bölümlerde daha fazla Türklerin olduğu bölümlerde var. Hı Daha hı. mühendislik bölümlerinde. Peki çağa nasıl ışık tutmayı planlıyorsun bölümünle ilgili? Diyelim çıktı bir virüs de olabilir, başka bir şey de olabilir. Yani sen ne yapmak istiyorsun? Bu bittiğinde şunu yapmış olsam çok güzel olur gibi bir hayalin var mı? Şuna destek olayım ya da. Yani kanser çalışmalarına katkıda bulunmak güzel Hı hı. olabilir. Bu konuda daha mikroorganizmaları kullanarak bir şeyler yapmak. Ben kendi mikrobiyoloji enstitüsünde çalıştığım için Hı hı. biraz o alana ilgim var. Ne güzel olur tabii bir çare bulsanız kansere, Bir kanser kansere türlerine. çare bulunan kanser türleri ama bir sürü türü olduğu için Evet. ya da işte bir şeylerin aşısını bulmak, yeni bir yöntem keşfet. Daha bugün Nobel Tıp Ödülü verildi. MikroRNA ile hakkında bir şey bulmuş bir genetikçi. Hı hı. Aynen o Nobel Tıp Ödülü almış. Amerikalı. İşte neden bir Türk olmasın? Neden bir Türk? Zamanında oldu. Evet. Aziz Sancar'dı Evet. değil mi? Aziz Sancar. O da yine biyokimyayla. Sizi de Almanlar yetiştirdi zaten. Türkiye'de doğmuş bir adam sonuçta. Evet. O Nobel'i İstanbul Üniversitesi'ne yazıldı. Amerika'ya yazılmadı. Evet. Ama Aziz Sancar Türk filmlerini kaybetmemiş. Kaybetmemiş. Gayet milliyetçi bir adamdır. Evet, bu şekildeydi. Dağıldık. Ben ilaç endüstrisine girmeyi düşünüyorum yani ileride. Yani ilaca inanmasak da mecburuz sonuçta. Ben inanıyorum Batı açıkçası. tıbbını çok desteklemesek de mecburuz. Ben destekliyorum. Arada kullanıyoruz sonuçta biz de. Tabii ki destekleyeceksin yani. Evet. Nerede yaşıyorsun Münih'te? Yaşamından biraz bahset. Ev kiran olabilir, yurtta mı kalıyorsun? Harcamaların neler? Maddi olarak desteğin nasıl? Ailenden mi destek Bir alıyorsun? kere Burs mu şu an alıyorsun? ben Münih'te yaşamıyorum. Unterföhring denen Münih'in birazcık kuzeyinde bir yerleşim yerinde yaşıyorum. Ama iç içe yani. Sadece plaka değişiyor. Sen Münih Teknik'te okuyorsun Münih ama değil mi? Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümün 2 kampüsü var. Biri Garching denen yine biraz da kuzeyde bir şehirde. Münih'in içinde değil yani Evet. aslında kampüs. Bir de biraz daha da kuzeyde olan Freising şehrinde de bir Life Sciences kampüsü var. Oralarda derslerimiz. Münih merkeze çok yakın değil. Oraya okumaya da gitmiyorum ben. Ben daha dışarılarındayım, daha köy kısımlarında. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Yani bir İstanbul'da bir yerden bir yer, Sarıyer'den Beşiktaş'a varmak gibi de değil.
Yani senin oturduğun yerle okul arası kaç dakika sürüyor? 1 saat. 1 saat sürüyormuş. Ama rahat bir Şöyle, yolculuk. işte S-Bahn'larla gidiyorsun aynen sonuçta. iki kampüs var. Biri Garching, ona otobüsle yarım saat sürüyor. Freising'e de Garching'de aktarma yapıp gidiyorum. Toplam 1 saat sürüyor Evet. yani. Ama ders çalışacak da zamanın oluyor. Bir de S-Bahn'da gidiyorsan otobüs dışında da Evet, kullanıyorsan evet, orada da S-Bahn'la rahat rahat da ders olur. çalışıp kahvaltını da Evet, edebilirsin trenin yani. içinde kahvaltı da Evet. edebiliyorsun. İşte Konforlu. YouTube'dan bir şeyler de izliyorum. Aynen. Yani şey gibi değil. Ben Alman lisesine giderken her sabah akşam metrobüs Evet. kullanıyordum. Rahatsız, Üst sıkıntılı, üste karamsar. gitmiyorsun. Oturacak yerin var gibi. Oturacak yer olmuyordu zaten. Yani 50 dakika, bir saat metrobüsle gidiyordum. Hiç keyif almam ama burada ben 1 saat trenle gidince gayet keyif alıyorum. Aynen. Peki kiran ne kadar? Kira ödemen? Kiram 750 euro şu an. Her şey içinde. Elektrik, su, Elektrik, gaz. su, aynen doğalgaz, her şey dahil. İnterneti de dahil. Bu Münih ve çevresi için uygun bir fiyat anladığımız. Çünkü Doruk'la da aynı Evet. sorunu konuşmuştuk. Münih'in Evet. çok pahalı olması. Kiralar çok pahalı Münih'te. Ev bulma Evet. sorunu var. Bana da o yurt nasıl çıktı bilmiyorum. Özel bir yurt. Devlet yurdu için de başvurdum. O bir 4-5 sömestr sürüyormuş onun çıkması. Zaten 6 sömestrde okul bitiyor da neyse. Seneye bakacağız artık Evet. ona. Belki başka bir Ee, fırsat çıkar, eve çıkarsın belli Evet, olmaz. VG olanakları yani başka yabancılarla birlikte yaşama vesaire gibi şeyler mevcut ama ev yurt bulmak çok zor Münih'te. Maddi gelirini nasıl sağlıyorsun? Kaynağın Maddi neresi? gelirim, Aile desteği dışında. ailem bir kere çok büyük yardımcı oluyor. Onun dışında da ayda 4 gün bir mikrobiyoloji laboratuvarında çalışıyorum. Orada daha çok Elemon'un klinikum, yani hastanesi var, oradan gelen idrar, kan, gayta örnekleri vesaire geliyor. Onlarla ilgileniyoruz. Asistanlık gibi yapıyorum Evet. orada. Bu senin için büyük bir tecrübe çünkü daha 2. yılın değil mi? Birinci yıl daha bitmek Başladı. üzere yani. Evet, Tam aslında bitmedi tam bile. bitmedi, doğru. Evet, Haziran'dan beri Çok orada erken çalışıyorum. başlamışsın aslında kendi Evet, alanınla evet. ilgili Devlet çalışmaya. memuru olarak çalışıyorum orada. Çok güzel bir şey Güzel ama iş bulmak kolay evet, buralarda. yarı zamanlı olarak. Yani yarı zamanlı da değil de onun karşılığı işte 20 saatten fazla çalışamıyorsun gibi. Aynen. Öğrenci düşünelim. Evet, vizesiyle öğrenci vizesiyle. tam zamanlı çalışılmıyor. Bu zaten tamamen deneyim aslında. Kazandığında cebine kar olarak kalıyor. Bu Aynen güzel öyle. bir şey, evet. Ağzım damağım kuruyor. Üşüdüm bile, böyle titreme geliyor. Sana böyle vereyim mi? Yok yok, daha hızlanayım. Burası da kapanıyor galiba. Tamam. Münih deyince böyle en zorlandığın şey mesela Münih'te ya da İstanbul deyince böyle hasret çektiğin şey. Ya da hiç hasret çekmeyip oraya dönmek istiyor musun, istemiyor musun? Bunlardan da bahsedelim. Münih deyince zorlandığım şey, Seni en çok zorlayan, Münih'te en çok zorlayan şey ne? ya şimdi şöyle, millet genelde yalnızlık, alışma süreci falan der ama ben dediğim gibi lisede ben İstanbul'da mısın? yalnız başıma yaşadığım için o konuda çok problem çekmedim. Yani en çok zorlandığım şey dili olabilir belki ya. Aksanı var Bayern dili, biraz daha kaba, daha farklı bir Almancası var. O diyebilirim. İstanbul'da özlediğim Beyoğlu taraflarını çok özlüyorum. Yani okuldan çıkıp işte böyle 2 bira içtiğimiz yerleri vesaire. Peki bir şey soracağım. Beyoğlu'nu mu özlüyorsun, o Beyoğlu taraflarını, yoksa o arkadaş grubuyla okuldan çıkıp da o etkinliği yapmayı mı özlüyorsun Beyoğlu'nda? Yani şimdi tek başına seni atsak Beyoğlu'na yine o özlemin tatmin olur mu? Yoksa bir arada olmanın verdiği okuldan çıkınca Onun o etkisi mutluluk çok duygusu. büyüktür tabii. Biz mesela işte orada barlarda, restoranlarda bir masa 20 kişi gidip otururduk cuma günü okul çıkışları. Sohbet, muhabbet, eğlence. Kendi tek başıma da gittim ama bir senede bile çok değişmiş. Evet. Sevdiğimiz mekanlar kapanmış. Evet. Yani barlar bilmiyorum. Hiçbir şey Kötü eskisi gibi durumdaydı olmuyor ya. her gittiğinde, değil mi? Evet, hiç hoş durumda değildi. Çok keyif almadım. Evet. Kendini şanslı hissedenlerdensin sen de. Avrupa'da olduğun için. Aynen. Çok Ama bu ülkeyi şanslı bıraktım, terk hissediyorum. ettim anlamında yani düşünülmesin. Yani bu çocuklar bunun için bir yola çıktılar ve emek harcıyorlar. Yıllardır buna emek veriyorlar ve bu hayatı hak ediyorlar aslında. Ama bu hayat da öyle ellerine altın tabakla tepsiyle sunulmuyor sonuçta. Kendileri bir zorluğun içinde yaşıyorlar yani. Aynen. Her ne kadar aile destek olsa bile sonuçta burada yalnızlar. Almancaları istedikleri kadar iyi olsun ama Almanca konusunda bile zorlanıyorlar. Evet. Almanya'da tek başına yaşamak gerçekten her yiğidin harcı değildir. Evet. Burası için de geçerli. Dil bilmeden çok zor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yani hiç dil bilmeden gelmek, sadece İngilizceyle Aynen. yürümesi çok zordur diye tahmin Evet, ediyorum. öyle oluyor zaten. Bizim şansımız işte lisedeyken dersleri Almanca görmemiz oldu. Evet.
iyi Almanca öğrenmemiz. İşte inklüzyon konusu çok önemli bence. Yani buraya gelirken kendi kültürünü taşımamak lazım. Burayı Takılı sen kalmamak şimdi takılı lazım. kalmayacaksın. Türkiye'den geldin, burayı da Türkleştirmeye çalışmamak Evet. lazım. Uyum Ben öyle düşünüyorum. sağlayacaksın. Kurallara, kanunlara Kesinlikle. uyum sağlandığı sürece bence ırkçılık da yaşamazsın, kimse problem de yaşamazsın. Ama sen kafanın dikine gidip ne bileyim etrafta bağıra çağıra Türkçe konuşup işte halay çekip korna çalıp falan böyle Aynen. Yere tükürüp çöp düğün organizasyonları bilmem öyle Evet. şeyler yaparsan, milleti rahatsız edersen, çünkü burası farklı Türkiye'den. Burası Aynen saat öyle. 10'dan Zaten sonra farklı hayat diye bitiyor. geliyoruz. Onlar Evet. olmasın diye buraya geliyoruz. Niye ona dönüşelim? Aynen öyle. Yani buna Buranın dönüşmek isteyenler de zaten var olan bir gelmesin yer var. kardeşim. Orada hayatlarını sürdürebilirler aslında. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Avrupa bir kurallar bütünü ve o kurallara uyulduğu için zaten refah düzeyi yüksek ve o yüzden güzel geliyor bana. Yani bu kurallara uymayacaksan burada ne işin var o zaman diyorum. Ama ben yani. şeyde inanmıyorum ya, Alman disiplini falan. Öyle bir şey Evet. olduğuna inanmıyorum ben. Belki eskiden vardır ama. Şu Eskiden an, vardı evet. da şu an işte bizim lisede de öyle bir disiplin yoktu. Gayet rahat. Yani Fransız liseleri daha katı kuralları var diye ben hep Daha duyuyordum. sertler galiba Daha onlar sert. zaten. Biraz kendi başına bırakır yani. Lisede de, üniversitede de kimse senin elinden tutup da hadi ders çalış falan, Evet, ödev evet. vereyim, edeyim, kontrol edeyim seni, uğraşayım yani. Öyle bir şey yok. Evet. Sen ne yapıyorsan her koyun kendi bacağından asılır. Öyle bir Aynen sistem. öyle. Alman sistemi. Aynen öyle. Yani buradan anladığımız videonun genelinde kesinlikle kafanıza bir şey koyuyorsanız bunu kolejde de okuyorsanız yapabilirsiniz. Kolejin liselerine bağlı değilsiniz. Yeter ki bir fikriniz, bir ideolojiniz olsun ve onun doğrultusunda gidin. Bence kolejde kalarak yapılacak şeyler çok aşırı çalışılması lazım. İşte en iyi üniversitelere gidilmesi lazım Türkiye'de ve yine sonuçta Avrupa'ya ya da Amerika'ya bir yerlere gidilmesi lazım. Bence Türkiye'de kalınarak bir şeyler başarmak şu dönemde en azından mümkün olduğunu zannetmiyorum, Evet. ben öyle Özellikle söyleyeyim. maddi odaklı da düşünüyorsan Evet. ki burada bile üniversite bitirdiğinde yetmiyor. Ekstra mutlaka bir şeyler master ve üzerine gitmen gerekiyor. Alanınla Evet. ilgili devam edeceksen, iyi para kazanmak istiyorsan. Biraz Türkiye'de da şu an çok şans, da zor. şans. Tabii şans da. Evet. Türkiye'de sokağa çıktığında hani bir arabanın çarpmayacağı da malum değil. Birinin havaya sıktı kurşun sana da gelebilir. Yani Evet. Türkiye şanslar ülkesi biraz ve tanıdığın Şansa olması yaşıyorsunuz, lazım doğru. falan filan. Hep şans işi. Evet. Burada Almanya'da emeğin hakkını ben verdiklerini düşünüyorum. Avusturya'da da öyledir. Evet. Yani çalışıyorsan hakkını veriyorlar ya. Evet. Maddi, Yabancılarla manevi. çalışıyorsan. Bu Türkler Aynen öyle. içerisinde geçerli. Bu başka bir konu. Onu başka bir zaman konuşuruz Tabii. tabii ki. Tamam. Evet, onu da soralım. Viyana'ya gelsem daha iyi olur. Dur bir soralım. Dur bir soralım. Münih'ten memnun musun? Başka yani gezdikçe Avrupa'yı. Bu arada önce şunu sorayım. Avrupa'ya ilk ne zaman çıktın? Kaç yaşında çıktın? Avrupa'nın neresine çıktın? Avrupa'ya Kendini bilince. İstanbul'a küçüklüğümden beri gidip ama Avrupa hani batılı ülkeler olarak ne zaman çıktım? Geç çıktım ya. Bir İngiltere'ye gitmiştim. Ortaokuldaydım, 6. 7. sınıf. Yaz okuluna gitmiştim diye 3-4 haftalığına. Odur herhalde ilk çıkışım. Anladım. Ama o zaman bilinçli bir şekilde miydi? Tabii. Ha, tamam. Yine Ortaokuldaydım, farkındalığın vardı. Zaten o 2017. zaman karar vermişsin. Öyle diyorsun. Peki Münih'te okumaya başladım Münih Teknik'te. Yani sayılı üniversitelerden biri. Zor bir bölüm okuyorsun zaten. Ama Avrupa'yı gezmeye başladıkça sonuçta arkadaşlarınızla dağıldı. Gidecek bir sürü yerim var. Acaba şurada da okusaydım dediğin bir yer var mı Münih dışında? Ya da buraya bir geleyim, burada da birazcık bir zaman geçireyim, burada okuyayım. Okul olmasa da yaşayayım. Viyana. Burası. Viyana'ya üçüncü gelişim. Hazırlıktayken sınıf gezisiyle gelmiştik. Sınıfça gelmiştik Alman lisesindeyken. O zaman çok beğenmiştim. İşte bir de arkadaşlarla olunca da böyle çok keyifli geçmişti. Sanki 40 yıldır burada yaşıyormuşum gibi bir his olmuştu. Ben şeyi düşünüyorum. Şu an artık Münih'ten daha küçük bir yerde yaşayamam diye tahmin ediyorum. Evet. Zaten İstanbul'dan Münih'e hani Birden daraldı zaten her şey. milyonluktan işte 1,5 milyonluk Evet. bir şehire, zaten o biraz hafif de olsa bir zorluk vardı. Daha da küçük bir Dorf'a ben artık oralarda yaşayacağımı çok zannetmiyorum. Viyana olabilir, işte Berlin olabilir. Hani bu iki şehirden birinde yaşamak İstiyorsun. isteyebilirim. Neden evet, olmasın? ileride. Neden olmasın? En çok zaman geçirdiğin çevren Alman liseliler mi, Türkler mi yoksa yabancılar mı?
Yabancı bulmak kolay Ben mı? Burada Türklerle değil daha mesela. çok. Alman liseli olsun, işte başka liseli olsun. Daha çok Türklerle vakit geçiriyoruz. Hı hı. İhtiyaç duyuluyor mu? İhtiyaç duyuluyor. Ya ben genelde kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. Hı hı. Türk de olsa, Alman da olsa. Allah Kendi muhtaç işim, Allah muhtaç etmesin. Ben her işim kendi kendime Hı hı. görmeye daha çok çalışıyorum. Ama genelde bir şey olsa, hasta olsam, etsem yanımda hep eski Türkiye'den arkadaşlarım oluyor. Genel olarak evet. Bir aile oluyorsunuz işte orada. Evet. Evet. Yani zaten yabancıyla temas etmek ve konuşmak da çok mümkün olmuyor genel olarak. Ya bizde şöyle bir ekstra olay var. İşte bizim praktikum denen laboratuvar çalışmaları oluyor. Orada karma bir ekiple beraber yardımlaşıyoruz. Birinde işte saf su bitiyor. Hı hı. Sende var mı? Komşudan alıyoruz, Evet. getiriyoruz. Oradan bayağı bir interaksiyon oluyor Hı hı. bizde. Evet. Ya Saf su falan. bitiyor. Salladım ya. Aynen. Laboratuvar mı? Aynen. Aynen. Bir şey bitiyor. İşte sen ver bana. Sen şey yap bilmem ne. Not paylaşıyoruz birbirimize. Bizde bir tık daha sayısal bölüm olmasına rağmen o bağlar sıkı. Hı hı. Irkçılık konusunda bir iki gerçi söyledim ama Evet. Irkçılık söyleyeyim. olduğunu düşünüyor musun? Kişisel yaşamamışsındır belki bir problem. Kişisel okurken değil bir Berlin ziyaretimde bir şeyler yaşadım. Ya mesela bir gün iki tane iki tane kız arkadaşımla metroda oturuyoruz, sohbet ediyoruz Türkçe. Hı hı. Bu ses tonunda yani Evet. bağıra çağıra konuşmuyorum. Biz burada yanımızda İngilizce konuşan, bağıra çağıra sohbet eden bir kısım var. Arkadan bir amca geldi. O bağıran çağıranlara bir şey demedi. Bize geldi. Biraz sessiz konuşabilir misiniz deyip gitti. Biz Türkçe konuştuğumuz Evet. için. Olabilir. Biz Ama bunlar her Almanca yerde konuşsak var. ya da İngilizce Evet. konuşsak böyle muamele görmeyecektik ama orada öyle Evet. bir şey yapıldı. Maalesef. Ya bazen insan bana sen nerelisin diye sorulduğu zaman ben genelde İstanbulluyum diyorum. Hı hı. İşte Türk'üm demiyorum. Dediğim zaman işte bir buradaki Almancılar gibi zannediyorlar. Hı hı. Halbuki Evet. işte bu expat denen daha okumuş Bir kesim kesimdeniz var. ama işte Evet. onun farkını bilmiyor. Ya da sen öbür Türklere benzemiyorsun falan Evet. gibi Onun için laflarla tek tip çünkü karşılaştığımız Türkler. oluyor. O yüzden işte. Bir ara bana biri Japonya'dan mı geldin falan tarzı böyle. Ya garip şeyler olabiliyor ya. Evet maalesef. Ondan kurtulamıyoruz. İnsanları değiştiremediğimiz sürece de kurtulamayacağız. O kafa Evet. yapısından kurtulmak çok zor. Yani ama biz ırkçılık yapmıyoruz. Yani sen de yapmıyorsundur diye düşünüyorum. Öyle bir Yani insan yapmıyoruz ayrımı. evet. Evet. Çok Ülkemizde de yapmamaya yani bizim çalışıyoruz. ülkemizde herkes var artık. Evet, Yani doğru hepsine kucak şeyler açmış değil. durumdayız Türkiye'de. Irkçı olsak açmazdık yani. Aynen. Hepsine kardeşimiz Kabullendi olarak herkes. bakıyoruz. Evet. Aynen öyle. Bir kardeşimiz olarak bakıyoruz Evet. herkese. O yüzden. Peki söylemek istediğin güzel. Söylemek istediğin son olarak kamera karşısındaki insanlara sorularınız varsa sorabilirsiniz dediğim Tabii gibi ki aklınıza takılan. lisemiz hakkında ya da üniversitem hakkında, Bölümü münih hakkında, hakkında, münih bölüm hakkında. hakkında her türlü soruya açığım. Şimdi Bir kanalları bir var. kanalımız var Onu buraya Doruk'la. eklerim. Evet, Doruk'un True kanalını Life eklemiştim Production. zaten. Hı hı. Aynen. Orada da Münih'te, Almanya'da, farklı şehirlerde yaşam. Hatta Viyana ile ilgili yakında bir videomuz gelecek. Geliyor arkadan. Oralarda yaşam, öğrencilik nasıl bunları anlattığımız bir Evet, videomuz var. mutlaka takip edin. Videolarımız var. Kanalımızı da Mutlaka takip takip edin. edin. Size teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Ne demek? bu Her fırsatı zaman. sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı, bu röportajı Rica sağladığınız ederim. için. Başkan Bey. Doruk da geldi buradaydı. Nereye gidiyor? Gitti tekrar. O zaman birlikte veda edelim. Tamam. Son bir cümle daha Tabii ki. edeyim. Avrupa'da okumaya geliniz. İsterseniz kalırsınız, isterseniz geri dönersiniz. Ama gelmekten korkmayın. Tüm sağlayabileceğine inanan herkes gelsin. Son laflarım da bu olsun. Olsun. Sağlayamasalar da gelsin. Sen elini öğretirsin. Bence şöyle Gelsinler, gelsinler bir bir sene bir denesinler. takılsınlar. Bir Evet. sene sonunda hala ait hissedemiyorsa bence geri dönsünler. Evet, aynen öyle. Ama bir kere bu deneyimi yaşamaktan zarar gelmez Evet, diye bir düşünüyorum. tatmak Evet. lazım. Hem aileden uzak, hem farklı dil, farklı kültür, farklı şey, her şey farklı. Bence de deneyimlemeleri Evet ama gerekiyor. çok efkara da bağlamasınlar. Tabii. İşte gurbet ellerdeyiz Aynen. bilmem ne. Yani onu da Hiç yapmamak gerek yok. lazım. Evet. Evet. O şekilde. Evet. Yani Konya'da da bir üniversiteye gitsen gurbet elde olacaksın zaten. Aynen Aynı öyle. şey yani. Belki daha da yalnız hissedeceksin. O yüzden Aynen öyle. ben de kesinlikle hayalleriniz varsa peşinden gidin. Bir şekilde ulaşırsınız Ben ona. mesela şimdi Kesinlikle öyle Viyana'ya olacak. geldim.
Ya memleketi özledim diyorum. Memleketten kastım Münih aslında. Yani Münih'i bir özlüyorum yani. Evet. Artık memleketin gibi Artık hissetmen de memleket güzel bir şey. Münih gibi oldu. Evet. Evet, güzel bir şey. İstanbul'da Münih'i özlüyorum artık. Yani bizim videomuzda öyle demiyordu. İzlerseniz görürsünüz. Değişiyor, Şimdi insanın fikirleri fikirleri değişmiş. değişiyor. O Evet. zamanlar toz pembeydi. O zamanlar Efkarlıydı. dediği Aralık ayı. Hayır ama çok fazla şey değişiyor. İşte değişiyor, evet. Hızlı değişiyor bir de. Aynen. Şimdi Her bir şey. sene geçti, artık daha tecrübeliyiz. Evet, O şekilde. evet. Tecrübe de daha fazla katıldıkça daha da güzel olacak umuyorum. Aynen. Umarım. Evet, sizin için her şey güzel olsun. Umarım daha başarılı, Her şey daha güzel daha olacak. Her şey çok güzel iyi olacak. haberler alırız. Her şey çok güzel olacak. Kesinlikle Cem Yılmaz filmine gönderme. Yok, Aynen, ben de aynen. İmamoğlu'na gönderme yapmadım. Teşekkür ederiz Eren. Rica ederiz. Teşekkür ederiz Doruk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi, sorularınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.